Bu sefer kameram neden bu kadar saçma? Neyse. Evet, bugün dedim ki niye buraya bakarak konuşuyorum, kendime bakarak konuşuyorum. Bugün dedim ki neden böyle toplu bir dedikodu yapmıyoruz, toplu böyle son olan olayları konuşmuyoruz. Çünkü konuşulacak çok şey var. Yani başta da gördüğünüz gibi ilk önce Victoria's Secret'la başlayacağız ve daha sonra yani dün akşam daha onunla ilgili bir video izlemiştim. İşte Liam Payne'in neden böyle çok fazla sorun çıkarttığından, Liam Payne'in eski sevgilisinden, onun hakkında yazdığı kitaptan falan onunla ilgili bir video izlemiştim ve yaklaşık 2 saat sonra falan o haberi gördüm. Neyse bunun hakkında konuşacağız. Ben ilk baş Victoria's Secret hakkında konuşmak istiyorum. Yaklaşık 6 sene mi? Evet, 6 sene sonra geri döndüler o muhteşem şovlarıyla. Benim gerçekten bayılarak izlediğim, yani izlerken çok eğlendiğim bir şov. Hem performanslarıyla, gelen sanatçılarla falan. Ama bence yani bir tık size de katılıyorum. Çünkü çok fazla yorum gördüm. İşte insanlar demiş ki Victoria's Secret eskisi gibi değildi. İşte saçları olsun, böyle sönüklerdi, enerjileri yoktu, havaları yoktu, eski havaları yoktu diye. Bence kesinlikle öyle. Sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Bence en büyük nedeni sahne çok büyüktü. Ya gerçekten sahne çok büyüktü. Yani sahne büyük olduğu için böyle önceki şovlarda bu modeller falan gerçekten sahneye sığardı yani. Böyle sahnede büyük gözükürlerdi, anladınız mı? Yani herkes onlara bakardı, sahnede büyürlerdi. Ama bu sefer gerçekten sahne böyle bir şeye kadar büyüktü. Yani bir futbol sahası kadar büyüktü. O yüzden içinde hem modeller küçük gözükmüşler, tamam hani Lisa vardı, Cher oldu, onlar çok büyük performanslar sergilerdi falan ama ya önceden sanatçı sadece orada ek bir şey olarak olurdu. Hani sanatçı çok fazla büyük şeyler yapmazdı. Şarkı söylerdi, işte şeylerle flörtleşirlerdi, modellerle flörtleşirlerdi ve bu hani sanatçı, evet sanatçı için gelenler var ama herkes modellere odaklanmıştı. Ama bu sefer bence biraz şov modellerin önüne geçmiş. Kesinlikle bence o yüzdendi. Veteranlar geldi bu arada. Eski yani emekliliği ayrılmış ama sahne tekrar yürüyen Adriana Lima mesela. Alessandra Ambrosio da vardı. İşte Behati falan. Onlar çok güzel gözüküyorlardı. Ve evet, o olaya gelelim. Gigi Hadid. Ben başta evet sizin gibi düşündüm ama sonra dedim ki ya o kanadı kime taksan taşıyamazdı. Bence en güzel şekilde o kanadı taşıdı. Bence yani gönlümden bence daha ağır olduğunu düşünüyorum ki Gigi Hadid yani eski Gigi Hadid gibi değil yani, gerçekten böyle kadın hani kas yapmış, çok iyi gözüküyor zaten vücudu ama böyle iri de gözüküyordu kadın, anladınız mı? Hani kaslı bir şekilde gözüküyordu. Ya bence çok güzel bir şekilde taşıdı. Hani orada biraz tökezleme oldu, yana doğru biraz gitti falan ama yani sana bana taksan gerçekten biz de taşıyamazdık diye düşünüyorum onu. İşte herkes dedi ki niye Gigi Hadid'le başlandı, Adriana Lima ile başlansaydı. Ama ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bence aktif modeller arasında yani Gigi Hadid ile başladı, Bella Hadid ile bitti falan. Yani bence bu şaka üzerine kurulmuş bir şeydi zaten. Yani olan sanatçılar arasında bence Adriana Lima, Kate Moss, Alessandra Ambrosio, Behati, onlar birazcık daha böyle şova renk katan, yine katmak için hani 5 yıl sonra şov yapıyoruz, hadi siz de gelin gibi bir olaydı zaten. Hani o gecenin en büyük olayı bu değildi. Yani bence Gigi Hadid orada birinci opsiyon muydu? Başka opsiyonlar da olabilir ama bence en büyük opsiyon kesinlikle Gigi Hadid'ti yani. Ben Kendall Jenner'ı niye göremedik ona şaşırdım bir tık. Yani Kendall Jenner niye yoktu? Ona bir tık şaşırdım. İkinci söyleyeceğim şey ise yani bence Barbara Palin falan çok fazla köşeye atılmış bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Barbara Palin ben en beğendiğim modellerden bir tanesi. Bir Paul Mescal'in sevgilisi var. Becretti mi? O kız bayağı hani 2-3 tane look falan taşıdı o kız. Zaten o da çok güzel bir model. Hani şu an gerçekten ünlü. Anaki falan vardı. Neyse. Geçiyorum sanatçılara, gelen sanatçılara. Lisa, Tyla ve Cher vardı galiba. Bir de böyle rock and roll, Kate Moss'un çıktığı performansta bir tane söyleyen kadın vardı ama o kim olduğunu bilmiyorum. Lisa açılışı yaptı. Muhteşem bir açılışla yaptı ve kesinlikle çok güzel bir açılış yaptı. İnsanlar demiş ki yani söyledi işte falan. Ama arkadaşlar Rihanna da
arkada şarkı söylerken onun üstüne ne derler o, ne diyorlardı o söyleme şekline. O da o şekilde söyledi. Yani Ariana Grande de o şekilde söyledi. Justin Bieber de o şekilde söyledi ve kız dans da ediyor aynı zamanda. Ya zaten K-pop idolleri hem dans edip hem canlı söyleme üzerine şey yapıyorlar, BTS gibi falan. Ama yani bence kesinlikle çok güzel bir açılış yaptı. Bence ikinci şarkısı Moonlit Floor değil. Bence kesinlikle New Woman olmalıydı. Yani hem geceye uygun hem Rosalia da belki gelebilirdi. Bence New Woman olmalıydı. Çok güzel de olurdu bence. Çünkü bayağı ünlü o şarkı. Bayağı da TikTok'ta da ünlendi. Geliyor Tayla'ya. Tayla muhteşem bir enerji kattı bence. O yüz şekilleriyle, yürüyüşüyle falan. Yani çok güzel bir enerji kattığını düşünüyorum. Kanatlar affedersiniz bok gibiydi. Tayla'nın kanadı en güzeldi bu arada. Gerçekten bok gibiydi kanatlar. Yani o eski kanatlar yoktu. En sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Cher geldi. Bilmiyorum, Cher çok şey yapmalı mıydı bilmiyorum. Tabii ki de Bella Hadid kapanışı yaptı ve muhteşemdi. Tyra Banks kapanışı yaptı galiba ama neyse onu konuşmuyorum. Tyra Banks'i çok sevmem. Geçiyoruz Liam Payne'e. Yani bence bu yorumlarımı size katacaksınız. Çünkü Liam Payne hani One Direction'la ayrıldıktan sonra kesinlikle çok sorunlu zamanlar geçirdi. Zaten galiba bulduğu otel odasında da çok fazla işte bir şeyler bulunmuş. Hani kullandığı şeyler. Bence ben o yüzden onun etkisinde kalarak işte dengesini kaybedip düştüğünü düşünüyorum. Bilmiyorum hani kesinlikle çok büyük şeyler geçiyor. Zaten psikolojisi çok yerinde değildi. Niall Horan'ın konserine katıldığında işte Niall'dan dikkati çekip kendisine çekmeye falan çalıştı. Katılıyorum çünkü psikoloji çok bozuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü o beşli grup içinde, One Direction üyeleri içinde bence solosu en yerinde gitmeyen kişi o olabilir. Rita Ora'yla olan şarkısı muhteşem bence. Hani çok daha fazla ünlendiğini düşünüyorum. Ama hani o beşli içinde solosu yerine gitmeyen, en yerine gitmeyen kişiydi bence. O da dikkati böyle üzerine çekmeye çalıştı. İşte üyelere sallamakla çekmeye çalıştı. Bilmem ne falan. Çok zor zamanlar geçiriyordu biliyorum. Ama hani yaptığı şeylerde bu şu an unutamam. Üzüldüm ama kesinlikle psikolojisi bozuk olduğu için yaptığı hani o olayları, kadınlara karşı yaptığı olaylar falan kesinlikle kabul edilemez. Ama tabii ki hani böyle geçmiş onların daha ilk çıktığı zamanı falan böyle hatırlıyorum. O What Makes You Beautiful'la çıkmışlardı. O ilk zamanları hatırlıyorum falan. Çok güzel. Hani hala sololarının hepsini takip ediyorum tek tek. Şimdi böyle herkes gibi ben de bekliyordum. Hani grupça tekrar bir araya gelsinler. Bir şarkı bile olsa o şarkı çıkarsınlar. Bir şarkı bile olsa konser versinler falan. Tabii de ben de bekliyordum ama artık böyle bir olayın da olacağını hiç sanmıyorum. Yani bunun üstüne bence birleşip bir şarkı yapmazlar. Belki onun anısına belki bir şarkı yapabilirler. Bilmiyorum. Bakalım üyeler katılacak mı törene? Onu da bilmiyorum. Yani üzüldüm açıkçası. Çünkü o sevgilisinden de bahsedeyim. O eski nişanlısı. Nişanlısı galiba onun hakkında onu böyle yapan, yeren, onu eleştiren, onun hakkında bazı şeyler yazan bir kitap çıkarıyor. Bu kitabı çıkarırken de Liam'ın arkadaşlar bak böyle bir şey yapma. Liam bunu öğrenirse yani kendisi bir şeyler yapabilir falan tarzı şeyler söylüyor. Böylelikle zaten son zamanlarda bir One Direction vardı. Olayı vardı. Böyle TikTok'ta falan herkes görmüştür bence. Ondan çıktığını düşünüyorlardı ve üstüne tak diye bu olay oldu. Gerçekten şok geçirdim. Üzüldüm herkes gibi. Ama yapacak da bir şey yok. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Siz de istediğiniz yorum yazabilirsiniz. Bu konu hakkında konuşalım. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda konuşabiliriz. Hepsini konuşacağız aşağıda. Öpüyorum sizi.